ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz askılı bluzu nasıl yaptığımı paylaşacağım. 3 dakikada bir etek dikmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Eteğimi basma kumaştan yapmıştım ve kumaşımın yarısı artmıştı. Ondan da böyle bir bluz yapmak istedim. Yani aslında bu anneannelerimizin sanki tarzıymış gibi duran kumaşlardan da çok modern kıyafetler çıkabilir. Onu anlatmak istiyorum size. Yapımı da gerçekten basit. Şöyle 1-2 saatinizi ayırsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bluzum için 1 metre basma kumaş kullanacağım. Basma kumaşların eni 90 santim oluyor. Yani çok ufak bir parça kumaş bize yeterli olacaktır. Basma kumaşlar her yerde çok kolay bulunan kumaşlar ve zaten metreleri de oldukça uygun fiyatlı oluyor. Ama bunun yerine viskon veya dökümlü bir kumaş da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu göğüs kısmının kalıbını çıkaralım. Mankenime bir tane tişört giydirdim. İlla manken kullanmak zorunda değilsiniz. Üzerinizde de yapabilirsiniz bunu. Daha sonra bu göğüs kısımlarının nasıl olmasını istiyorsam oraları iğneyle işaretliyorum. Yani aslında sadece tişörtün üzerine çiziyorum diyebiliriz. İstediğim görüntüye ulaştıktan sonra kumaşımı seriyorum ve bu göğüs kısmı yetecek kadar bir parça katlıyorum kenarından. Daha sonra tişörtümü bunun üzerine yerleştiriyorum. İğnelediğim kısımları katlıyorum. Yani sanki o parçaymış gibi davranıyorum. Ve etrafından pay bırakarak kesiyorum. Kıyısından köşesinden de düzeltiyorum. Daha sonra arka parça için de ön parçamın bu üçgen yukarıya doğru taşacak kısma kadar, yani orası kol altına denk geliyor. Orayı ölçüyorum. Alt kısımdaki kalan parça kadar arka parçamı kesiyorum. Sadece bir dikdörtgen kesiyorum ve göz kararı kestim. Daha sonradan düzelteceğim. Şimdi kestiğim parçaların kenarlarına overlock çekeceğim. Üst parçaların üçgen kısımlarına ve alt parçanın her iki tarafına da overlock çektim. Ve overlock çektiğim yerleri bu şekilde incecik katlayıp ütüleyeceğim. Alt parçanın sadece bir uzun kenarını ütülüyorum. Hemen dikmeyeceğim çünkü her tarafı tek bir dikişte kapatmak istiyorum. Ama yerlerini belirlemem için de ütülemem gerekiyor. Parçalarımı ütüledikten sonra bu şekilde üstlerine yerleştiriyorum. Arka parçamı bir ön parçama iğneliyorum. Diğer tarafına fermuar yapacağım için diğer tarafı iğnelemiyorum şimdilik. Üst parçamın ütü katını açıp iğneliyorum ama arka parçamınkini açmıyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben overlock makinesiyle dikip düz dikiş yaptım. Ama siz isterseniz düz dikişle dikip kenarına sürfile de çekebilirsiniz. Ön parçalarımın ortaya gelecek kısımlarını düz dikişle dikiyorum. Bu kez biye falan kullanmadım. Zaten direkt dümdüz geldiği için çok kolay bir şekilde içeriye doğru katlayabiliyoruz. Diktikten sonra ön parçalarımı bu şekilde üst üste koyuyorum. Ve alt kısımlarını iğneliyorum. Burayı şimdilik tutturmak için dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bu aşamadan sonra üzerimde prova ederek arka parçanın boyunu kısalttım. Yani üzerime tam olarak oturmasını sağladım. Daha sonra üst parçamın alt kısmını mezromla ölçüyorum. Ve burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Ölçtüğüm uzunluğu 6'ya bölüyorum ve 1 çıkarıyorum. Ben bunu tam daire kloş yapmak istediğim için yapıyorum. Eğer siz alt kısmını daha az dalgalı isterseniz yarım daire şeklinde kesebilirsiniz. Bu sefer de 6 yerine 3'e böleceğiz. Daha sonra kalan kumaşımı bu şekilde 4'e katlıyorum. Bu kez tek yöne doğru değil, bildiğimiz kağıt katlar gibi katlıyoruz. Ve bu köşe noktasından az önce bulduğum uzunluğu işaretliyorum. Mezromu döndüre döndüre uzunlukları işaretliyorum ve noktaları birleştiriyorum. Daha sonra alttaki volanın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız onu da aynı şekilde işaretliyorum. Ben burada kumaşımdan çıkabildiğince yaptım. Çizdiğim yerlerden pay bırakarak kesiyorum. Ve açtığımda gördüğünüz gibi bir simit oluşturduk. Yani tam daire bir volan kesmiş olduk. Bunun bir tarafını kesiyorum çünkü fermuar için yine bir tarafı açık olması gerekiyor. Ve volan parçamı bu şekilde açıp üst parçamı bunun kenarına yerleştiriyorum. Boydan boya iğneliyorum. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum.
Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunu yukarıya doğru çevirdiğimde gördüğünüz gibi aslında bluzumun çoğunluğunu bitirmiş oldum. Bu arada gördüğünüz gibi yan tarafın açıkta kalan kısımlarına da overlock çektim. Bu kenara siyah bir gizli fermuar yerleştiriyorum. Aslında ben giyemeyeceğimi düşünmüştüm ama üst kısmı askılı olduğu için rahat bir şekilde fermuarı açmadan da giyebiliyorum. Eğer üzerinizde çok fazla oturtursanız belden mutlaka fermuar yapın. Ama benim gibi hafif salaş bir şey yapmak isterseniz de fermuara çok da gerek yok. Ben şimdi kilo almaya çalıştığım için biraz böyle kıyafetlerimi kararsız yapıyorum. Tam üzerime oturtturmuyorum. Mükemmel gizli fermuar dikmenin bütün püf noktalarını şu anda ekranın sağ üst köşesindeki çıkan videoda anlatmıştım. Ondan bakabilirsiniz. Fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Basma kumaş esnek bir kumaş olmadığı için göğüs kısmı şu anda tam olarak üzerimize oturacak halde değil. Bunun için de pens atmamız gerekiyor. Bluzumu mankenime ters bir şekilde giydirdim. Yine söylediğim gibi mankene çok da ihtiyacınız yok aslında. Ben görsel açıdan kullanıyorum biraz. Yan kısımları göğse oturacak şekilde üçgen bir şekilde tutuyorum ve iğneliyorum. Buralardan düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde penslerimizi atmış olduk. Şimdi sıra geldi askıları yapmaya. Askılar için göz kararı bir şekilde 2 parça dikdörtgen kestim. Ben ince askılar yapmak için yaklaşık 3 santimlik parçalar kestim. Bunları tersinden ikiye katlayıp kenarından dikeceğim ve daha sonra iğneyle tersine çevireceğim. Güzelce ütüledikten sonra da bu şekilde askılarımızı hazırlamış olduk. Şimdi bunları ön parçalarımın uçlarına yerleştiriyorum. Diktiğimiz yani bu ortada kalan kısma yaslıyorum. Diğer tarafı daha dikmedik çünkü orayı daha sonra kapatacağız. Önlerden diktikten sonra üzerinde prova ederek askı boylarını ayarladım ve arkadan da birleştirdim. Yine sadece minik bir düz dikiş attım ve böyle görünüyor. Şimdi bu açıkta kalan bütün kenar kısımları içeriye doğru kıvırıyorum. Ayrıca pens uçlarını da dikişimin içine alıyorum. Önden başlayıp arkaya doğru dolanıyorum ve bütün açıkta bıraktığım kenarları dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Askılarımın fazlalıklarını da kestim. Şimdi bluzumun alt kısmını da incecik içeriye doğru kıvırarak dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve sıra son dokunuşta. Etiketimi de güzelce diktikten sonra bluzum tamamen hazır oluyor. Yaz aylarında giymek için hem şık hem de günlük kullanabileceğiniz bir parça olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.